Selamlar EFC 26 yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte Trendyol Süper Ligi simülasyon edeceğiz. Simüle edeceğiz. Takımları simüle edeceğiz. Kısacası ligi simüle edeceğiz. Ve bakalım ligde 2025-2026 sezonunda takımlar ne yapmış, transferler ne olmuş diye böyle göz atacağız efendim. Uzun soluklu bir video olacak. Ve şunu da altını çizmek istiyorum. Ben ilk defa böyle bir içerik ürettiğim için, böyle simülasyonlu, ligi simülasyonlu şekilde ilk defa bir içerik ürettiğim için şimdiden yanlış bir şey yaparsam, mesela bakacağım bir yerde atlarsam veya işte yanlış bir şekilde ilerleme yaparsam şimdiden kusura bakmayın diyorum. Artık ilk defa böyle bir içerik ürettiğim için bakalım neler olacak, ligde ne olacak, benim başıma neler gelecek. Hep beraber göreceğiz efendim. Uzun soluklu bir videoya hazırsanız başlıyoruz. İlk önce ne yapıyoruz? Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu simülasyonu gerçekleştireceğiz. Zaten 18 takım var. 18 takımı siz biliyorsunuz. Şimdi sizlerle beraber hemen Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemine, yani Ocak 1'e geçeceğiz. Ardından bakalım ligi kim birinci sırada tamamlamış, sonrasında kim düşme hattında, ardından transferleri görebilirsem transferler ne olmuş ne bitmiş, takımın kadrosuna, gol krallığına vesaire vesaire olabildiğince bakabildiğim kadar bakacağım. Tabii ki de tek Süper Lig'e değil, bunun dışında UEFA Avrupa Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Konferans Ligi ve bizim kupamız Ziraat Türkiye Kupası'nda da ne olmuş ne bitmiş göz atacağız efendim. O zaman siz hazırsanız ben de hazırım. Videomuz başlasın. Evet, ara transfer dönemine gelmiş bulunmaktayız. Ocak 1'deyiz ve bakalım ne olmuş ne bitmiş görüyoruz efendim. Ligin ilk yarısını 17 hafta sonunda Galatasaray lider olarak tamamlamış. Fenerbahçe ile arasında 1 puan farklı önde. 41 puanla Galatasaray lider. Ligin ilk yarısında ikinci Fenerbahçe, 3. Beşiktaş şeklinde devam ediyor. Diğer takımları da sizlere tek tek göstermiş oluyorum efendim. Düşme hattındaki 3 takımda Kayserispor, Kasımpaşa ve Göztepe olmuş. Hemen Ziraat Türkiye Kupası'na geldiğimizde Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeleri de şöyle sizlere teker teker göstermek istiyorum efendim. Bu şekilde bir eşleşmeler yaşanmış. UEFA Süper Kupası zaten lig başlamadan önce, sezon başlamadan önce biliyorsunuz oynanan karşılaşma. Ve gördüğünüz üzere Tottenham Hotspur Paris'ten kupayı almış efendim. Sonrasında bu arada size, beni yeni izleyenler için söyleyeyim. Joystick'im nedense hep video çektiğim zamanlarda sağ olsun böyle hatalar çıkarıyor. Ben ellemediğim halde gördüğünüz üzere mesela arkadaşlarım açıyor. Veya farklı menülerde dolanıyor. O yüzden böyle bir sıkıntı yaşıyorum. Yani ekrana Steam yüzünden, bunun yüzünden ekranlar çıkıyor. Onun için de kusura bakmayın efendim. Nedense hep video çektiğim zaman böyle kuduruyor efendim. Evet, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne geldiğimizde Paris Saint-Germain birinci. Gördüğünüz üzere efendim Galatasaray 5. sırada görüyoruz. Galatasaray'da 6 haftada 13 puan toplamış bu arada. Gördüğünüz üzere. Şöyle aşağı iniyoruz. Neyse, sabır. İniyoruz efendim aşağıya. Şöyle sizlere tek tek gösteriyorum. Dediğim gibi joystick'imin sıkıntısı efendim. Joystick yüzünden. Evet, 36 takımı gördük. UEFA Avrupa Ligi'ne geldiğimizde UEFA Avrupa Ligi'nde de bakalım Fenerbahçe 10. sırada görüyoruz Fenerbahçe'yi. Şöyle tek efendim sizlere göstermiş olalım. UEFA Konferans Ligi'nde de bakalım Samsunspor nerede? Samsunspor 19. sırada tamamlamış. Onlar 6 hafta oynadıkları için 6 haftanın sonunda yoluna devam edememiş. Başakşehir, bu da şu sebepten oluyor, dediğim hani bazı takımlarla anlaşamadığı için onun yerine rastgele bir takımı atıyor oyun. O da Türkiye'den Başakşehir olmuş gördüğünüz üzere. Aslında Başakşehir bu yıl yok biliyorsunuz. Bu şekilde de UEFA Konferans Ligi'nde görmüş olduk.
Evet, ilk yarı transfer merkezine geldiğimizde Mamadou Fall Kasımpaşa'dan VfL Bochum'a doğru gitmiş efendim. Evet, Mario Icardi'yi görüyoruz. O da Galatasaray'dan Atalanta'ya transfer olmuş. Ve Beşiktaş'tan Gökhan Sazdağ da Levante'ye kiralık olarak gönderilmiş. Ve Beşiktaş transfer yapmış. Real Valladolid'den Koke'yi almış efendim. Evet, Samsunspor'da Gil Vicente olması lazım. Portekiz'in takımı. Satka'yı oraya satmış. Galatasaray Yusuf Bonu'yu almış. El Hilal'den kaleci transferi yapmış. Evet, Fenerbahçe'de Barcelona'dan Christensen'i transfer etmiş. Evet, Alanyaspor'da Andre Bilek'i yani MLS'ten Amerika Ligi'nden Philadelphia mı ne takımından Andre Bilek'i almış. Kasımpaşa Hayreddinoviç'i Espanyol'a satmış. Evet, Göztepe'de o gün Bayrağı şu an takımı çıkaramadım ama sanırım takım Polonya'nın takımı olabilir. Takımı bilmiyorum. Amblemini de bilmiyorum. O yüzden hani nereye gittiğini söyleyeyim tam bilemediğim için yanıtmak istemiyorum ama sanki Polonya Ligi'ne gitmiş gibi geldi, bilmiyorum, yine de göstereyim size. O gün Bayrak'ta Göztepe'den ayrılmış. Evet, Beşiktaş'ı görüyoruz. Onlar da Emre Bilgin'i kiralık olarak Lask Links'e vermişler Emre Bilgin'i. Evet, Beşiktaş genç santraforu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu da Lepsk'e satmış 20 milyon 2 milyona, pardon 20 milyon diye okudum yani. Evet, Göztepe bir oyuncu almış bonservissiz. Sic diye Ukraynalı bir oyuncu. Kasımpaşa'da Pejino diye UD Las Palmas mı o? UD Las Palmas'tan transfer etmiş Pejino'yu. Evet, Gençler Birliği de Mikel Pop'u transfer etmiş. Beşiktaş Al Ain olması lazım. Suudi Arabistan Ligi'nden Rahimi'yi transfer etmiş. Evet, Trabzonspor'da Timothy Castagnet'i Fulham'dan almış. Evet, Galatasaray'da Roman Sayısı bonservis şekilde transfer etmiş. Bu yıl teknik direktörler de var biliyorsunuz. Hemen gördüğüm kadarıyla İlhan Palut da Çaykur Rizespor'dan Portekiz Ligi'ne Arauca'ya doğru yol almış efendim. Oraya doğru transfer olmuş. Aynı sayfada hemen Rayo Vallecano'dan Inigo Perez Samsunspor'a ve Samsunspor'dan da Jan Hein boşa çıkmış. Evet, sezon sonunda 34 haftanın sonunda da şampiyon 2025-2026 şampiyonu Fenerbahçe oluyor efendim. 83 puanla. Galatasaray 2. sırada 79 puanla. Beşiktaş 3. sırada ve diğer takımları da sizlere teker teker göstermiş olayım efendim. Ligden düşen 3 takım Karagümrük, Kayserispor ve Kasımpaşa olmuş. Şayet alt ligimiz olsaydı bu 3 takım aşağıya düşmüştü ama tabii ki de bu takımlar alt ligimiz olmadığı için haliyle düşmeyecekler. Ama 2025-2026 sezonunda düşen takımlar olarak bizim şu anki simülasyonumuzda bu şekildeler. Hemen Türkiye Kupası'na geliyoruz. Türkiye Kupası'nda da finalde Beşiktaş'la Galatasaray arasında gerçekleşecekmiş. Ardından Şampiyonlar Ligi'ne geldiğimizde final Arsenal'la Barcelona arasındaymış. UEFA Avrupa Ligi'ne geldiğimizde Aston Villa Fenerbahçe. Vay, Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde finalde efendim ve bakalım ne yapmış göreceğiz tabii ki de bizimkilere. Şimdi Fenerbahçe ilerlediği için göreceğiz Fenerbahçe ne yapmış. 11. sırada bitirmiş 8 haftanın sonunda 14 puanla. Playoff 9 mu oynuyordu? İlk 9 mu oynuyordu? Evet. 9 oynamıyordu sanırım. 8 mi 9 mu oynamıyordu. Ama playoff oynamış Fenerbahçe ve toplamda 5-3 ile Lyon'u elemiş. Son 16'ya geldiğimizde Fenerbahçe'nin rakibi Porto'ymuş. Fenerbahçe toplam skorda 5-0'lık net bir skorla Porto'yu da elemiş. Çeyrek finale geldiğimizde de PAOK'la eşleşmiş. PAOK da toplamda 4-2 skorla elemiş ve yarı finallerde de Stuttgart'la eşleşmiş. Stuttgart'ı da toplam skorda 4-2 yenmiş ve finalde Aston Villa ile
kupa için mücadele verecek efendim 2025-2026 sezonu UEFA Avrupa Ligi finalinde. Evet, şimdi Konferans Ligi'ne gelelim. Tabii ki de ben bu takımlı maçları oynandıktan sonraki size kimler kazanmış olduğunu da tabii ki de göstereceğim. Şu an ben ligin sonuna geldiğim için haliyle finaller daha oynanılmamış. Onlara da bakacağız tabii ki de. Crystal Palace'la Sparta Prag arasında UEFA Konferans Ligi mücadelesi olacakmış. Evet, finaller oynanmış şekilde gördüğünüz üzere efendim. Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray olmuş. Sonrasında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş. 2025-2026 sezonunda bakalım Fenerbahçe ne yapmış. Ve Fenerbahçe finalde Aston Villa'ya yenilmiş. Aston Villa 2-1 kazanan olmuş ve Konferans Ligi'nde de Crystal Palace kupanın sahibi olmuş. Evet, Svensson uzun süredir biliyorsunuz Beşiktaş forması giyen sağ bek Lorent'e gitmiş, hem de hani parasız gitmiş. Fenerbahçe'de Levent Mercan'ı Brentford'a kiralık olarak göndermiş. Galatasaray Kaan Ayhan'ı Toulouse'a satmış. Trabzonspor Bayer Leverkusen'den Arthur transfer etmiş. Bu arada bizim Türk olduğu için Enes Ünal Bournemouth'tan Strasbourg'a kiralık olarak Lig 1'e gitmiş, Fransa'ya. Antalyaspor geçici teknik direktör olarak Fatih Öztürk'ü almış. Bunu tam anlamadım ben ama Fatih Öztürk herhalde başındaymış. Yine geçici olarak gene onun bu görevlendiren bir fikrim yok ama bunun da bilgisini vereyim. Evet, son olarak da Trendyol Süper Lig'e baksak daha mantıklı. Trendyol Süper Lig'e gol krallığına, asist krallığına ve toplamdaki reytinge puanına bakacağız efendim sizlerle birlikte ve sezonu burada sonlandıracağız. 2025-2026 sezonunda 34 haftada 34 maçta forma giymiş. Hepsinde forma giymiş. Victor Osimhen 28 golle gol kralı olmuş. Asiste geldiğimizde 34 maçta tam hepsinde giymiş. Anderson Talisca 12 asistle birinci olmuş. Hatta Osimhen asist ikisi herhalde paylaşmışlar birinciliği. Osimhen hem gol kralı hem de asist krallığında adını yazdırmış efendim. Gol yenmeyen maçlarda Ederson'u görüyoruz. 34 maçta oynamış. 14 tane gol, 14 kere maçta gol yememiş. Herhalde öyle yanlış bir şey söyledim gibi hissettim. Ve ortalama reytinge geldiğimizde de 34 haftada gol kralı, asist kralı Victor Osimhen olmuş, yine ortalama reytingde de 8,16 ile efendim. Evet, burada 2025-2026 sezonunu simüle etmiş oluyoruz. Bir diğer sezonumuza, yani 2026-2027 sezonuna geçiyoruz. Haydi o zaman oraya doğru geçelim. Evet, yeni sezonuna geçmeden önce de son transferleri sizlerle paylaşalım. Galatasaray Ruiz'i almışlar. Marcel Ruiz'i bonservis şekilde Free Agents'tan almışlar. Evet, Beşiktaş'ta Free Agents'tan, yani serbest oyunculardan bonservis şekilde Ali'yi transfer etmiş. Aynı şekilde Fenerbahçe'de Free Agents'tan Tony Furuk'u bonservis şekilde takıma katmış. Ve son olarak da Trabzonspor'da aynen Free Agents'tan Arias'ı kadrosuna bonservis şekilde katmış. Evet, geldik 2026-2027 sezonunda efendim. Ligin ilk yarısında Ocak 1'deyiz. Transfer dönemindeyiz. Fenerbahçe ligin ilk yarısını lider olarak kapatmış efendim. 47 puanla ikinci Başakşehir, 3. Galatasaray diye devam ediyor. Diğer takımları da sizlere teker teker gösteriyorum. Böylelikle. Evet, şimdi Türkiye Kupası'na geldiğimizde Türkiye Kupası'ndaki eşleşmeleri de şöyle göstermiş oldum. UEFA Süper Kupası'nda bu sefer Aston Villa ile Arsenal, iki İngiltere takımında gülen taraf Arsenal olmuş. UEFA Süper Kupası'na uzanan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne geldiğimizde bu yıl Fenerbahçe var diye biliyorum. Şampiyon olmuştu çünkü geçen yıl. Hemen şöyle size göstereyim. Galatasaray yine var 10 puanla 14. sırada. Fenerbahçe kaçıncı sırada? Fenerbahçe 30. sırada 4 puanla 6 maçın sonunda. Bu şekilde görmüş oluyoruz. UEFA Avrupa Ligi'ne geldiğimizde UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı görüyorum 6. sırada 11 puanla.
Sonrasında bizden başka Türk var mı diye bakıyorum. Trabzonspor'u görüyoruz. 7 puanla 23. sırada 6 haftanın sonunda ve şöyle inerek diğer takımları da gördük. UEFA Konferans Ligi'nde bakalım bizden vardır illaki diye düşünüyorum. Manchester City'nin UEFA Konferans Ligi'nde ne işi var? Milan'ın UEFA Konferans Ligi'nde ne işi var kardeş? Şimdi iniyoruz. Bizden biri var mı ya? Bizden biri yok mu? Karabağ burada. Azerbaycan'ın takımı. Konyaspor var. 6 haftada tek 3 puan toplamış ve tabi eğlenmiş direkt zaten. Bu şekilde bir tablo olmuş. İlginç. Milan'ın ve Manchester'ın Konferans Ligi'nde dolanması gayet tuhaf. Evet, transferlere geldiğimizde de Gençler Birliği'ni görüyorsunuz. Rangers'a Ricardo Velho'yu satmışlar. Beşiktaş Monaco'dan Majecki'yi almış. Alanyaspor Free Agents'dan serbestlerden Filip Megili bonservissiz kadrosuna katmış. Samsunspor Tahsin Bülbül'ü yine tanımıyorum. Wolfsberger diye bir takım vardı ama o mu bilmiyorum. Norveç Ligi de olabilir. Farklı bir lig de olabilir. O lige Tahsin Bülbül'ü o takıma satmış, o ligdeki takıma. Evet, Fenerbahçe'de Dominik Livakovic biliyorsunuz bir önceki sezonda 2025-2026 sezonunda kiralıktı. Kiralıktan döndükten sonra Leeds United'da Fenerbahçe Dominik Livakovic'i satmış efendim. Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'ı da Real Oviedo'ya satmış. Elindeki fazla gelmiş herhalde. Elindeki kalecileri teker teker çıkarmaya başlamış. Evet, Fenerbahçe Alvaro Morata'yı Milan'dan transfer etmiş. Alvaro Morata Coma'ya gitmişti biliyorsunuz. Coma'da da yine kiralık oynuyordu Milan'ın şeyinde. Milan'a geri döndüğünde Fenerbahçe yine Süper Lig yoluna davet etmiş ve Alvaro Morata'yı transfer etmişler. Evet, geldiğimizde de Samsunspor Beyiku'yu almış. Şu takımın ismini biliyordum. Kuşlu muşlu. Mod diye yazıyor. Biliyordum ama şu an çıkaramadım. Oradan Samsunspor Beyiku'yu almış efendim. Evet, Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'yi de Olimpik Lyon'a satmış. Evet, Alanyaspor Free Agents'tan serbestlerden Sebastian Berger'ını bonservissiz şekilde takımına katmış. Evet, Antalyaspor'da Tom Dukroko'yu SC Bastia'dan, Stadia Brestios'tan yani Fransa Ligi'nden kadrosuna bir oyuncu almış. Evet, Galatasaray genç stoperi Arda Ünya'yı da Polonya Ligi olması lazım. Polonya Ligi'nden diye hatırlıyorum bu takımı. O takıma kiralık olarak Arda Ünya'yı göndermişler. Evet, bizim ligimizin dışında gerçekleşen bazı Türk oyuncuları da tabii ki de duruyoruz. Enes Ünal'da durmuştuk ve Ferdi Kadıoğlu'nda duruyoruz. Ferdi Kadıoğlu da Premier Lig'den yani Brighton Hove Albion'dan transfer olmuş Girona'ya. La Liga'da Girona'da mücadele edecek, artık İspanya'ya gitmiş Ferdi Kadıoğlu'da. Evet, 2026-2027 sezonunda sonuna geldik efendim. Şampiyon Fenerbahçe olmuş. 84 puanla 34 haftanın sonunda ikinci, Galatasaray 80 puanla, Başakşehir 3. Beşiktaş 4. sırada diye devam ediyor. Şu şekilde sizlere tek tek de takımların durumlarını göstereyim. Ligden düşen 3 takım da Karagümrük, Gaziantep ve Kasımpaşa olmuş. Türkiye Kupası'na geldiğimizde final, artık ben biraz tüm finallerin oynandığı yere sardığım için direkt görüyoruz artık. Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olmuş. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Liverpool Barcelona'yı 1-0 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyon olmuş. UEFA Avrupa Ligi'nde Atletik Bilbao Braga'yı 3-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi şampiyon olmuş ve Konferans Ligi'ne geldiğimizde Konferans Ligi'nde Milan'la Manchester City'nin burada ne işi var diyordum biliyorsunuz. Onlar finale kadar gelmişler. Milan Manchester City 2-1 mağlup ederek UEFA Konferans Ligi'nin sahibi olmuş. Evet, transferlere geldiğimizde Umar Kamara diye Gençler Birliği'ne transfer olmuş Portekiz Ligi'nden. Bu takımın ismini de biliyordum ama unuttum. Vitoria bilmem bir şeydi. Evet, Trabzonspor'da Urube diye bir oyuncuyu almış efendim. Bu takımı tam bilmiyorum. Arjantin Ligi'nden mi? Onu da bilmiyorum tam olarak. Bilmediğim hiçbir şey diyemeyeceğim. Urube'yi transfer edilmiş Trabzonspor.
Galatasaray Eren Elmalı'yı Almanya'ya göndermiş. Freiburg'a satmış. Evet, Narcis Ilaş diye, bu hangi lig ya? Ligin şu logoyu gördüm ama hangi ligde olduğunu çıkarmıyorum. Konyaspor onu almış. Gözlüklü bir oyuncu almış. Böyle gözlüklü bir oyuncu var mıymış oyunda? Narcis Ilaş. Evet, Atakan Çankaya Fatih Karagümrük'te bedel parasız New York City olması lazım. New York City MLS'e, yani Amerika Ligi'ne Atakan Çankaya'yı göndermiş. Başakşehir Free Agents'tan bonservissiz şekilde Odermatt'ı kadrosuna katmış. Gençler Birliği de Ricardo Velho'yu Rangers'a satmış. Evet, bura baya bir karışmış şimdi. Teknik direktör piyasasına baktığımızda efendim Kasımpaşa Spor Meski, herhalde Meski'li teknik direktörüydü. Onu Free Agents'a yollamışlar. Çünkü Free Agents'tan da Okan Buruk Kasımpaşa'nın başına geçmiş. Demek ki Galatasaray'la yollarını ayırdılar. Şurada bizim takımdan da görüyoruz. Çaykur Rizespor'da Pedro Troglio'yu Free Agents'a yollamış ve Free Agents'tan Galatasaray takıma Belçikalı isim teknik hoca getirmişler. William de Koster, sanırım yanlış okumuyorsam. Sonrası Okan Buruk, aynen Okan Buruk Free Agents'a çıkmıştı biliyorsunuz. Onda Kasımpaşa Okan Buruk'la anlaşmış. Okan Buruk Kasımpaşa'nın başına geçmiş. Şota Arveladze de Kasımpaşa'dan ayrılıp Free Agents'a gitmiş. Tabi bunlar güncel olanlarda, güncellerden aşağıya doğru indiğimizde de başka da bir şey yok. Bu şekilde de teknik direktör piyasasını görmüş olduk. Evet, 2026-2027 sezonunda son olarak oyuncu istatistiklerine bakıyoruz. Cancel Süper Lig gol kralı, 33 oynadığı maçta 22 gol kaydeden Yusuf En-Nesyri olmuş gol kralı. Asistlere geldiğimizde Selke 34 maçta 15 asist yaparak birinci olmuş. Asistlerde de asist kralı olmuş. Sonrasında da ortalama reytinglerde de Fayzullaev diye bir oyuncu Başakşehir'de 7 kere forma giymiş ve 7,94 ile ortalama reytingde en yüksek durumda gördüğünüz üzere efendim. Evet, sezon sonuna doğru geliyoruz artık. 2026-2027'sinde simüle etmiş olduk efendim. Şimdi 2027-2028 sezonuna doğru geçiyoruz. Evet, yaz transfer dönemindeki transferlere de bakıyoruz efendim. Free Agents'tan Antalyaspor bonservisiz şekilde João Pereira'yı kadrosuna katmış durumda. Sanırım Arjantin Ligi olması lazım. Racing Santander mi? Öyle bir şey olması da herhalde, bilmiyorum takımı. Öyle yatırım Racing olduğunu biliyorum ama Escobar diye Arjantin Ligi'nden Başakşehir kiralık bir oyuncu almış. Fenerbahçe Levent Mercan'ı Sagliari Salsio'ya satmış bu sefer. Daha önce de sanki sattıydı gibi geldi ama demek ki satmamış, kiralık göndermiş. Göstermiştim ben, Levent Mercan'ı göndermişti bir yere ama şimdi satmış herhalde. Sagliari Salsio'yu İtalya'ya satmış Fenerbahçe Levent Mercan'ı. Başakşehir Shakhtar Donetsk'ten Konoplia diye bir oyuncuyu transfer etmiş. Takım Atletico Mineiro olması lazım. Değil mi? Esler. Aynen Esler. Atletico Mineiro'dan Fenerbahçe almış. Brezilya lig yoktu sanki ya. Allah Allah. Atletico Mineiro'yu diye biliyorum. Yanlış söylemiyorumdur inşallah. Çünkü Brezilya Ligi takımı diye görüyorum. Oradan Esler'i Fenerbahçe transfer etmiş. Galatasaray Davinson Sanchez'i Crystal Palace'a satmış efendim, gördüğünüz üzere Crystal Palace'a göndermiş Davinson Sanchez'i ve hemen altında bir diğer isimde Nelson Semedo'yu Fenerbahçe Kopenhag'a göndermiş. Evet, Beşiktaş Stade Brest 29'dan Fransa Ligi'nden Bradley Loco'yu Beşiktaş transfer etmiş. Galatasaray Elia Yelert'i de bu arada Almanya Ligi'nden bir FCH bilmem bir uzun bir isimli bir takıma göndermiş, satmış Elia Yelert'i. Fenerbahçe Osterwolde'yi de Mainz'a transfer etmiş, satmış 19 milyon euroya. Trabzonspor Free Agents'tan serbestlerden Maxim Dup diye bir oyuncuyu kadrosuna katmış.
Başakşehir'de Sanchez Fernandes diye bir oyuncuyu free agent serbestlerden kadrosuna katmış ve indiğimizde de Muñoz'u da Fenerbahçe serbestlerden free agents'tan bonservis şekilde kadrosuna katmış. Free agents'tan bir transfer yapmış. Serbestlerden Beşiktaş bonservis şekilde Frank Onyeka'yı almış ve Galatasaray'da serbestlerden free agents'tan Ruben Montella'yı bonservis şekilde kadrosuna katmış. Emre Mor serbestlere düşmüş ve Samsunspor'da serbestlerden Emre Mor'u bonservissiz şekilde kadrosuna katmış. Evet, ligin ilk yarısı Ocak 1'e geldik efendim. 2027-2028 sezonunda 17 haftanın sonunda gördüğünüz üzere Fenerbahçe lider. Fenerbahçe ligi domine etti şu an. 2025, 2026, 2026, 2027 ve 2027, 2028'de Fenerbahçe lider gördüğünüz üzere. Trabzonspor 2. Beşiktaş 3. Galatasaray 4. sırada. Şöyle takımları tek göstermiş olalım efendim. Türkiye Kupası'na gelelim. Türkiye Kupası'nda da eşleşmeler şu şekilde gördüğünüz üzere. Sonrasında UEFA Süper Kupayı bu sefer kim kazanmış? Liverpool Atletik Bilbao arasında geçen mücadelede UEFA Süper Kupa'nın sahibi Liverpool olmuş. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne geldiğimizde Fenerbahçe buradadır. Hemen şöyle inelim, Fenerbahçe'yi de görelim bakalım. 6 haftanın sonunda Fenerbahçe 23. sırada 6 puanla. Şöyle inip diğer takımlarımız var mı diye bakıyorum. Hayır, diğer takımımız yok. Fenerbahçe var. Sadece UEFA Avrupa Ligi'ne geldiğimizde de gördüğünüz üzere aşağı iniyoruz. Bizden biri vardır illaki Türk takımı diye düşünüyorum. Galatasaray var. O da 33. sıradaymış. 6 maçta 2 puan toplayabilmiş. Elenmiş kısacası. UEFA Konferans Ligi'ne geldiğimizde de 6 haftanın sonunda, tabii ki bunlar 6 hafta oynuyorlar biliyorsunuz. Başakşehir 12. sırada tamamlamış. Yoluna devam ediyor mu? Ediyor sanırım. Şeydeki Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki bir format bu tabii Konferans Ligi'nde de aynıdır. Yani playoff falan oynayacak Başakşehir diye biliyorum. 6 haftada 10 puan toplamış. Karabağ'ı görüyoruz. 14. sırada. O da 10 puan toplamış. Şöyle aşağı inerek de diğerlerini de sizlere göstermek. O bizden Çaykur Rizespor da var, Beşiktaş da var. İkisi de elenmişler. 33. sırada Çaykur Rizespor 3 puan, avaraj eksi 4. Beşiktaş 34 puan, 3 puan, o da eksi 5 avarajla 34. sırada görmüş olduk efendim. Transfer döneminde de Ederson Fenerbahçe'den Leeds United'a transfer olmuş. Fenerbahçe Ederson'u satmış. Evet, 2027-2028 sezonu da gelmiş durumdayız gördüğünüz üzere efendim. Ama benim facecam'im sanırım kapatıyor. Biraz küçülteyim, bakın gördüğünüz 2027-2028 sezonundayız efendim. Şimdi büyüyebilirim gene. 2027-2028 sezonunda da şampiyon Fenerbahçe değil Galatasaray olmuş bu sefer 78 puanla. İkinci sırada Fenerbahçe, 3. Beşiktaş, 4. Göztepe diye devam ediyor. Diğer takımları da sizlere göstermiş olayım. Düşenlerde Kasımpaşa, Karagümrük ve Gaziantep Futbol Kulübü olmuş. Türkiye Kupası'na geldiğimizde de Galatasaray hem ligi hem de Türkiye Kupası'nı kazanmış. Beşiktaş 2-1 mağlup ederek şampiyon olmuş. Sonrasında Şampiyonlar Ligi'ne geldiğimizde de Barcelona Paris arasında gerçekleşmiş. Barcelona Paris'i elemiş ve Şampiyonlar Ligi şampiyon olmuş finalde. 1-0 mağlup etmiş. UEFA Avrupa Ligi'ne geldiğimizde de Milan alıştı. Milan Konferans Ligi'ndeydi değil mi? Geçen şeyde alıştı. O Konferans Ligi'ni aldı Milan bir önceki yıl. Şimdi de UEFA Avrupa Ligi'nin kupasını almış. Yoksa gelecek yıl Şampiyonlar Ligi şampiyonu Milan mı olacak efendim? Evet. Şimdi UEFA Konferans Ligi'ne geldiğimizde UEFA Konferans Ligi'nde de Stuttgart kupanın sahibi olmuş. Portekiz ekibi değil mi? Famalicão. Onu 2-1 mağlup etmiş ve UEFA Konferans Ligi şampiyonu Stuttgart olmuş. Evet, transferlere bakalım. Transferlere baktığımızda Young Boys'tan Simit diye bir oyuncu almış Kayserispor. Galatasaray Yunus Akgün'ü Marsilya'ya satmış 27.5'a. Ve Ege Yıldırım'da Göztepe, Ege Yıldırım'ı da Beşiktaş'a satmış.
Galatasaray Uğurcan Çakır'ı da Real Oviedo'ya satmış. Evet, Gaziantep Futbol Kulübü de Free Agency'dan serbestlerden Pereira diye bir oyuncuyu almış. Atalanta'dan Fenerbahçe Dejan Henderson almış. Antalyaspor serbestlerden David Gutierrez'i transfer etmiş. Evet, teknik direktör piyasasına geldiğimizde de Gaziantep Futbol Kulübü'nün başına Zorniger diye bir teknik hoca geçmiş, Alman bir hoca. Kasımpaşa'nın başına da Ture geçmiş. Burak Sadık varmış. Burak Sadık'la yollarını ayırıp Ture diye bir Fransız hoca almışlar. Okan Buruk vardı sanki Kasımpaşa'nın başında. Demek ondan da yollarını ayırmışlar. Zorniger Çaykur Rizespor'dan ayrılmış. O şekilde. Tedesco da Fenerbahçe'den ayrılmış gördüğünüz üzere. Sonrasında Costa diye Gaziantep'ten ayrılmış. Arne Slot Fenerbahçe'nin başına gelmiş. Liverpool'un hocası Fenerbahçe'nin başına gelmiş. Okan Buruk'la da Kasımpaşa yollarını ayırmış efendim. Bu şekilde de teknik direktör piyasasında görmüş olduk. Evet, sezonumuzun sonuna geldik artık ve son olarak da tabii ki de ne yapıyoruz efendim? Gidiyoruz. Gol kralına, asistlere ve ortalama reytinge bakıyoruz. Gol kralı 29 maçta forma şansı bulan Beşiktaş'tan Rahimi olmuş 24 golle. Asistlere geldiğimizde de Anderson Talisca 25 maçta 10 asist katkısı yapmış. Sané de aynı şekilde onunla asist şeyini paylaşmışlar. Sané 32 maçta 10 asist. Talisca 25 maçta 10 asist katkısı yapmış. Ortalama reytinge geldiğimizde de Barış Alper Yılmaz'ı görüyoruz. 33 maçta 7,65 şeklinde ortalama reytingi sahibi olarak en yüksek reyting olmuş bu yılda 2027-2028 sezonunda. Evet. Şimdi bu sezonu da bitirdik. Ne yapıyoruz? 2028 o kadar 2000 diye geçiyor ki, o kadar 2028, o kadar 2027, o kadar 2026 diye insan bir anda sapıtabiliyor. Kusura bakmayın. 2028-2029 sezonuna geçelim o zaman. Evet, yaz transfer döneminde de bizim takımlara bakıyoruz. Archie Brown'u Middlesbrough'a satmış Fenerbahçe. 16 milyon diyeyim. 16 milyon 200'e satmış bulunmakta. Archie Brown'u Premier Lig'de mi mücadele ediyor şu an bilmiyorum Middlesbrough, ama EFL'de de yani bir alt liglerde de mücadele ediyor olabilir. Yani İngiltere'ye Archie Brown yolcu olmuş. Middlesbrough belki de şey çıkmıştır. Şu an bizim oyunumuzda belki şu an çıkmıştır. Gerçek hayatta tabii ki de İngiltere'nin alt liglerinde mücadele ediyor ama şu an oyunda belki de bir üst ligde Premier Lig'de mücadele ediyor olabilir. Evet, geldiğimizde iki oyuncuyu da görüyoruz. Alt alta Çaykur Rizespor Stade Reims'e Arroyo'yu satmış. Zaleski de Trabzonspor Atalanta'dan almış efendim. Arduino'yu Galatasaray kiralık göndermişti. Kime göndermişti hatırlamıyorum ama şu anda da Girona'ya satmışlar. Başakşehir Operi'yi yollamış. İrlanda Ligi'ne mi? İskoçya, böyle bir takım yok herhalde, bilmiyorum. Norveç Ligi de olabilir. Tanımadığım bir takıma yollamış, Operi'yi satmış Başakşehir. Alanyaspor Stitkovic'i de Komo'ya satmış. Fenerbahçe Aston Villa'dan Andres Garcia'yı transfer etmiş. Gaziantep Futbol Kulübü de Free Agents'tan serbestlerden Rae Song Su'yu almış. Koreli, hiç Koreli'ye de benzemiyor. Kadrosuna katmış. Beşiktaş serbestlerden Machida diye bir oyuncuyu kadrosuna katmış. Galatasaray serbestlerden Kotsis diye bir oyuncuyu almış. Başakşehir serbestlerden Manu Fuster diye bir oyuncu almış ve Trabzonspor'da yine serbestlerden Joel Doromel diye bir oyuncu almış. Samspor'da Free Agents'tan Burugui diye bir oyuncuyu almış. Fenerbahçe serbestlerden Christopher Davidson almış. Evet, 2028-2029 Ocak bir ara transfer dönemine geldik. Fenerbahçe bu yılda daha doğrusu lider şampiyon demeyeyim.
Ligin ilk yarısında 42 puanla lider, Beşiktaş 41 puanla hemen arkasında, 39 puanla da Galatasaray 3. sırada, Göztepe 4. Şu şekilde de diğer takımları sizlere göstermek istiyorum efendim, gördüğünüz üzere. Şimdi Ziraat Türkiye Kupası'na geliyoruz. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 2028-2029 eşleşmelerini göstermiş olayım. Sonrasında UEFA Süper Kupa'da Barcelona Milan arasında geçmiş. Barcelona kupanın sahibi olmuş. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne geldiğimizde de Galatasaray 7. sırada görüyorum 12 puanla. Şöyle aşağı inelim. Fenerbahçe 23. sırada 6 puanla. Şöyle inerek diğer takımları hızlıca göstermiş olayım. UEFA Avrupa Ligi'ne geliyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde de bizden kim var? Bizden biri var mı? Vardır diye tahmin ediyorum ama. Bizden hiç kimse yok ya da ben gözden kaçırdım, bilmiyorum. Görmedim. UEFA Konferans Ligi'nde 5. sırada Beşiktaş'ı görüyorum. Yoluna devam ediyor büyük ihtimalle. 11 puan toplamış. Yoluna devam ediyor tabii ki de. Şu şekilde diğerlerini göstereyim. Bizim Konferans Ligi'nde Gençler Birliği Göztepe ile görüyoruz. Gençler Birliği 32. sırada tamamlamış 5 puanla. Göztepe 4 puanla 30. sırada tamamlamış. Gördüğünüz üzere efendim. Evet, ara transferde Gaziantep Futbol Kulübü Hertha Berlin miydi bu? Hertha Berlin olması lazım. Ali Osman Kalın'ı satmış. Konyaspor Nice'ten Çehek Dabira diye bir oyuncu almış. Daha doğrusu kiralamış. Evet, Narcis Ilaş Konyaspor Narcis Ilaş'ı 2,5 milyon euroya Alanyaspor'a satmış. Trabzonspor Urbe'yi Rayo Vallecano'ya satmış. Fenerbahçe Yusuf En-Nesyri'yi Bologna'ya satmış. Trabzonspor Taha Emre İnce'yi de Agruf muydu neydi? Danimarka'nın takımı mıydı? Danimarka'nın mıydı? Yoksa başka takım mı? Danimarka'da olabilir. Tam yine de yanıltmayayım. Agruf diye bir takım var. Avrupa'dan bir takım. Ona satmış. Galatasaray İsmail Jakobs'u Norwich City'ye göndermiş. Kayserispor Felix Cadel diye bir serbest oyunculardan bonservis şekilde takımına katmış. Evet, geldik 2028-2029 sezonunun sonuna efendim. Fenerbahçe şampiyon olmuş 86 puanla. Galatasaray 2. sırada, Beşiktaş 3. Göztepe 4. Trabzon 5. 6. Başakşehir 7. Samsunspor 8. Gençler Birliği 9. Konyaspor 10. Çaykur Rizespor 11. Alanyaspor 12. sırada Eyüpspor 13. sırada Kasımpaşa 14. sırada Kayserispor 15. sırada Kocaelispor görüyoruz. 16. sırada Antalyaspor, 17. sırada Gaziantep ve 18. sırada Karagümrük görüyoruz. Antalya, Gaziantep ve Karagümrük ligden düşmüşler. Türkiye Kupası'nda hem ligi hem de kupanın sahibi Fenerbahçe olmuş. Penaltıları 4-3 kazanmış, Göztepe'yi mağlup etmiş. Şampiyonlar Ligi'ne geldiğimizde de burada da penaltılar olmuş. Barcelona kupanın sahibi olmuş. UEFA Avrupa Ligi'ne geldiğimizde de Feyenoord 2-1 PSV'yi mağlup ederek Feyenoord UEFA Avrupa Ligi şampiyon olmuş. UEFA Konferans Ligi'ne geldiğimizde de Villarreal Lazio'yu 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi olmuş. Evet, sezonun sonunda yaptığımız gibi gol krallığına bakacağız. Semih Kılıçsoy Beşiktaş'a geri dönmüş bu arada. 33 maçta 23 gol atarak Beşiktaş'ta iyi bir performans sergilemiş ve liginde gol kralı olmuş. Asistlere geldiğimizde Victor Osimhen 34 maçta 13 asist katkısı var. O da orada asist kralı olmuş. Ortalama reytinge geldiğimizde de 2 maçta 8,20 ortalama reytinge Kayserispor'un oyuncusu Rex Happy olmuş efendim. Bu şekilde de son istatistiklere de bakmış olduk. Şimdi 2028-2029 sezonu burada sonlandırıyoruz ve 2029-2030 sezonunda geçiyoruz. Evet, yaz transfer dönemiyle sizlerle birlikteyiz. Antalyaspor Free Agents'tan Altare diye bir oyuncuyu almış. Göztepe Branco'yu Hannover 96'ya satmış. Ve Hellas Verona'dan Trabzonspor Benarbiye diye bir oyuncu almış. Samsunspor Free Agents'tan Auron Marquez diye bir oyuncu almış. Göztepe Braiv Sabra'yı, bu takım hangi takım? Şeyin takımı, MLS'in takımı mı? Amerika takımına mı ne satmış herhalde? Onlar gibi anladım ama yanlış söylemeyeyim.
bir takıma satmış, sanki Amerika Ligi geldi bana. Antalyaspor Gilvicente'den Mauro Lomba diye bir oyuncu kiralık olarak kadrosuna almış. Fenerbahçe Bournemouth'tan Tommaso Martinelli diye bir oyuncu kadrosuna katmış. Galatasaray'da Celtic'ten Biljami diye bir oyuncu almış. Trabzonspor Belçika takımından KVC Westerlo'dan Will Sullivan diye bir oyuncu almış. Gaziantep Futbol Kulübü de Gullemin diye bir oyuncu serbestlerden bonservissiz şekilde kadrosuna katmış. Konyaspor'da Free Agents'tan Konstantopoulos'u kadrosuna katmış. Trabzonspor Batogov'u Rangers'a satmış. Rizespor'da Clausen'i bu Almanya Ligi diye biliyorum. Almanya takımı diye biliyorum. Klausen Lens bilmem diye bir takım. Almanya'nın o takımına Klausen'i satmış. Göztepe Juan'ı SC Heerenveen'e, yani Hollanda'ya takımına 16.600'e satmış efendim. 16 milyon 600 euroya. Kasımpaşa serbestlerden Clark diye bir oyuncu almış. Fenerbahçe'de Christensen'i Le Havre kulübe satmış. Beşiktaş Majeski'yi VfB Stuttgart'a satmış. Samspor serbestlerden Iago Gomez diye bir oyuncuyu almış. Fenerbahçe bonservis şekilde Free Agents'tan serbestlerden Piroe diye bir oyuncuyu almış. Başakşehir'de serbestlerden Kriski diye bir oyuncuyu almış. Göztepe'de serbestlerden Henriksen diye bir oyuncu almış. Beşiktaş serbestlerden Max Dejan diye bir oyuncuyu almış. Trabzonspor'da Free Agents'tan yani serbestlerden Bujortuf diye bir oyuncuyu almış. Teknik direktör piyasasına da şöyle göz atalım isterseniz. Shota Arveladze ile Shota Arveladze ile anlaşmış Başakşehir. Sonrasında onu yollamış sanırım. Çünkü Luciano Teixeira diye biriyle anlaşmış. En son onu görüyoruz. Evet, bu son sezonumuz olsun artık. 2029-2030 sezonu. Gerçekten de uzun bir video oldu. Kaç dakika olduğunu bilmiyorum ama epey bir uzun oldu. O yüzden bu son sezonumuz olacak. Son sezonda da Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un kadrolarına bakalım. İsterseniz diğerlerine de bakalım kadrolarına. Çok uzun sürer kadrolarına bakmak ama isterseniz tüm takım kadrosuna şöyle göz atmaya çalışırız olabildiğince. Bunu da söylemek istiyorum ve artık son sezonumuzda ligin ilk yarısına geldik, gördüğünüz üzere 2029-2030'da ve ligin ilk yarısına kendimi yine şöyle bir genişleteyim, büyüteyim. Fenerbahçe 47 puanla şampiyon deyip duruyorum. 47 puanla ligin ilk yarısının lider. Galatasaray 34 puanla ikinci sırada, Beşiktaş 3. Samsun 4. sırada. Şöyle aşağı inerek de diğer takımların son durumlarını sizlere göstermek istiyorum. Türkiye Kupası'na geldiğimizde Türkiye Kupası'ndaki eşleşmeleri de sizlere şöyle göstereyim. Efendim, UEFA Süper Kupası'nda Barcelona Feyenoord arasında geçmiş. Barcelona kupanın sahibi olmuş. 1-0 kazanmış. Efendim, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne geldiğimizde de Fenerbahçe geçen şampiyon olmuştu. Fenerbahçe buradadır. Galatasaray'a göre 16. sırada 11 puan toplamış. Fenerbahçe 25. sırada 5 puan toplamış 6 maçın sonucunda. Şöyle diğer takımları da görmüş olduk. UEFA Avrupa Ligi'ne geliyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde bizim takımlardan var mı? Vardır diye düşünüyorum. Bakalım, Beşiktaş var. 9 puan toplamış 6 haftanın sonunda ve 16. sırada. Şöyle inelim. Başka bizden Karabağ gördüm 25. sırada. Bizden başka bir takım görmedim. UEFA Konferans Ligi'ne geliyoruz efendim. UEFA Konferans Ligi'nde de hay yeter ama Jostka. Üretme adamı ya. Ay, inadına yapıyor. İnadına delirtecek bu joystick beni. Göztepe'ye göre UEFA Konferans Ligi'nde 6 maçın sonunda 8 puan toplamış. Elenmiş mi? Elenmiş mi? Elenmemiş mi? Tam bilmiyorum. 9'la kaç arası? Herhalde devam ediyor da olabilir. 21. sırada Trabzonspor'u görüyorum. İnşallah göreceğiz. Joystick şey yapmazsa 7 puanla 6 haftada 7 puan toplamış. Şu şekilde diğer takımları da göstermiş olayım efendim. Evet, ara transfer döneminde, yani kış transferinde diyelim biz ona.
Marin diye bir oyuncu Sporting Lisbon'dan Samspor almış. Başakşehir Stancic yani Stancis diye okunuyor bildiğim kadarıyla. Valla tanımadığım bir takıma göndermiş. Hindistan Ligi mi orası? Bilmiyorum. Sonrasında Esler, Fenerbahçe'de Esler'i Twente'ye satmış. Galatasaray Victor Osimhen'i 87 milyon 600 bine Borussia Dortmund'a satmış efendim. Osimhen 29-30 yaşlarında ve 87 milyon 600 bine Borussia Dortmund'a transfer olmuş. Osimhen kaç yaşındaydı diye bir şey ettim. 26 yaşında. Biz 30'a kadar geldik artık. 30'da geldiğimizde de 4 ilerledik. O da 26 yaşındaydı. 4 ilerlediğimizde 30 yaşında Galatasaray onu satmış efendim. Beşiktaş serbestlerden Ara Keliyan diye birini almış. Göztepe KVM Çelen'den Kuzmiş diye bir oyuncu almış. Göztepe Anthony Dennis'i Hannover 96'ya satmış. Fenerbahçe'de Dejan Henderson'ı Stuttgart'a satmış. Trabzonspor fırsat transferi yapmış. Marsilya'dan ayrılan Derek Cornelius'a hiçbir şey ödemeden kadrosuna katmış. Çaykur Rizespor Fofana'yı Lyon'a satmış. Kasımpaşa serbestlerden Gökhan Gürbüz'ü kadrosuna katmış. Eyüpspor Sersile Buruj'dan Nyström diye bir oyuncu almış. Fatih Karagümrük'ten ayrılmış Muhammed Kadıoğlu bir takıma gitmiş. Takımı tanımıyorum. Beşiktaş Brentford'dan Nathan Collins almış. Beşiktaş Pedro Lima diye Bayer Leverkusen'den bir oyuncu almış. Sezon sonundayız gördüğünüz üzere efendim. Ama şöyle bir sıkıntı var. Gördüğünüz üzere lig gitti. Lige giremiyor. Bakın bomboş. Lig bomboş. Lig bomboş gördüğünüz üzere. Hani geldik sezon sonunda sizlere en son gösterecektim. Çünkü bakın takım şöyle takımların da son hallerine bakacaktık, kadrolarına bakacaktık vesaire ama nedense girmedi, bomboş. Oyun bozuldu herhalde, anlamadım. Orijinal oyun 2030 kaldıramadı herhalde sezon sonunu. Çok garip, cidden garip. Ama o kadar uğraştım, olmuyor bilmiyorum. Niyeyse habire bir ilerletme yaptım falan filan vesaire ama hiçbir şey değişmedi. O lig tablosuna giremiyorum. Saçma bir şey. Oyundan çıktım, geri girdim. Sonra ilerleme yaptım falan vesaire. Yok. Tık yok. Bilmiyorum. Çok da saçma. Orijinal oyun. Hani üstünde bir şey de yok. Bilemedim. 2030'da FC26 çöktü hocam. İlginç. Biz en azından gol krallığına bakalım isterseniz. Şöyle gol kralında Omorova olmuş. Zaniolo 32 maçta 11 asistle Galatasaray'a geri dönmüş burada Zaniolo. Gördüğünüz üzere 32 maçta 11 asistle asist olmuş ve ortalama rating geldiğimizde Kramer diye 9,00'la tek maçta iyi performans sergilediği için sezon boyunca adam bir daha oynatmamışlar Başakşehir'de ve 9,00'la bir maçta en çok rating yakalamış ama bana göre 34 maçta birinci olan Dorgales Nene'dir 8,04'te. Oyunun hatası bu. Bir maçta sadece bir performans sergilemiş ama oynatmadıkları için de o ortalama ratingde kalmış. Bu da saçma bir şey. 34 hafta maçı oynayan adam bir maç oynayan adamı geçemiyor. Çünkü her maçta sergilediği performans tabii ki düşüyor, kalkıyor falan filan. Kramer mesela 9,0 bir maçta oynadığı için mesela 34 haftada Kramer 9,0'da kalamazdı. Düşer tabii ki de şeyleri. O yüzden bana göre burada Dorgales Nene birinci bana göre ortalama ratingde. Evet, videomuzun burada sonuna gelelim. Benim için açık olmak ise çok saçma bir durum oldu. Bitti yani. Çok saçma bitti bu video. Oranın bomboş görüyorsunuz zaten ekranda. Bomboş olması da ayrı bir dava. Zaten sezon sonuna gelmişiz. Dedim ki hani sezon sonunda son simülasyonumuzu edelim. 2030'a kadar geldik. Hani takımlara tek tek bakalım. Yani o 2025-2026 sezonundan 30 yılına kadar takımda ne tür değişiklik oldu? Hani ben size transferleri gösterdim. Bakın böyle olmuş, satmış, almış falan vesaire diye ama onun takımı tüm görmek istiyordum. Bunu da
göremedik. Şampiyon da kim oldu onu da göremedik. Gerçekten de ilginç bir şekilde bitmiş oldu. Oyunun kendi hatası. Dediğim gibi oyundan çıktım geri girdim. Kayıttan çıktım geri girdim. İlerlettim falan filan, yok, düzelmedi. Bu şekilde oldu. Üzücü oldu. Çünkü hani ben son şeyde ben de merak ediyorum, 2030'da son durumu da görelim. Takımları da görelim istedim ama benim aklım ucundan geçmedi, açık konuşmak gerekirse. Orijinal oyun sonuçta. Hani geliriz bakarız en son diye. Ben takımları en son sezona bırakma düşüncem vardı. Ama onu da göremedik maalesef. Yapacak bir şey yok. Benlik bir durum yok. O yüzden yani bir şey diyemeyeceğim. Tabii saçma bitti. Sizler için de büyük ihtimal saçma bitti. Benim için de çok acayip saçma bitti. Videomuzun burada sonuna geldik efendim. Farklı videolarla her gün karşınızda olmaya çalışıyorum. Değişik içerikler üretiyorum. Bu videoda epey uzun oldu. Çok uzun oldu. Ne kadar dakika oldu bilmiyorum ya da ne kadar sürer bilmiyorum. Bu montajı falan. Bayağıdır kaç saattir başındayım şu an simülasyonunun ve bu videonun başındayım. Videoyu beğenirseniz mutlu etmiş olursunuz. Yorum bırakabilirsiniz isterseniz ve kanala abone olarak da destek olmuş olursunuz. Bunlar motive etmiş olur beni. Böylelikle daha farklı içeriklerle karşınızda olmaya çalışırım. Olabildiğince elimden geldiğince fazla içerikler çıkarıyorum zaten. Kanala göz atarsanız değişik içeriklerimi görmüş olursunuz efendim. Bu videoda da yoruldum. 2030'a kadar geldik artık. Yorulduk, yaşlandık. Biz de oyuncağı gibi yaşlandık haliyle. O yüzden videomuzu burada sonlandırıyorum. Noktayı koyuyorum efendim. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. İnşallah. Hoşça kalın. Bay bay.